Değerli misafirler, hepiniz ekranlarınız başına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu. Sabancı Vakfı tarafından 13.'sü düzenlenen filantropi seminerlerinin "Herkes Online mı?" başlıklı oturumu için birlikteyiz. Bu sene malum koronavirüs sebepli COVID-19 hastalığı nedeniyle bütün etkinlikler, bizimki de dahil olmak üzere, artık fiziki ortamlardan dijitale taşmış durumda. Ben sizi Sabancı Center Konferans Salonu'nda ağırlayacağım. Sizler de sizin gibi bütün diğer izleyiciler gibi bizi internetten takip edeceksiniz. Ayırdığınız vakit için, ilginiz için bütün etkinlik ekibi adına sizlere öncelikle teşekkür ederim. Şimdi birkaç bilgi verelim en başta. Filantropi, 13.'sü düzenlenen bir etkinlikte tabii ki tanımlardan bahsetmek belki de gereksiz olabilir ama İlk defa duyanlar için bir küçük açıklama yapmakta da fayda var. Filantropi kimi zaman böyle hayırseverlik, bağışlar vesaire gibi konularla gündeme gelse ve karıştırılsa ve bir yere kadar doğru da olsa dahi filantropi özünde insan sevgisi anlamına geliyor. Yani insanı ve insana dair şeyleri sevmek, korumaya çalışmak ve bunun için çabalama anlamına geliyor ve Sabancı Vakfı da 13 yıldır bunun peşinde, bunun uğrunda emek veriyor. Bu yılki etkinliğimiz "Herkes Online mı?" Biraz da ondan bahsetmekte fayda var. İki anlam ifade ediyor şüphesiz. Birincisi, yani herkes online mı, karşımızda mı? Bu merak söz konusu. Çünkü artık herkes ister evinde bir akrabasıyla sohbet ediyor olsun, ister şu an bizim yaptığımız gibi internet başında izleyenlere yönelik bir etkinlik düzenliyor olsun, kameraya bakıp konuşan insanlarız. Dolayısıyla karşımızda kim var kim yok eskisi gibi görüp ölçemiyoruz. Bir diğer anlamına gelirsek eğer o da acaba herkes bu çevrim içi dünyanın bir kısma sunduğu imkanlardan, ayrıcalıklardan, nimetlerden faydalanabiliyor mu? Yani teknoloji herkes için erişilebilir mi? Ulaşılabilir mi? Herkesi kapsıyor mu? İşte bu gibi konulara hep birlikte bakacağız. Bugün ağırlayacağımız yerli ve yabancı birbirinden kıymetli misafirlerimizle bize sanattan teknolojinin gündelik hayattaki kullanımına kadar pek de üzerinde duramadığımız kavramlar ışığında teknolojiyi anlatacaklar. Biraz önce bahsettiğim gibi dijital uçurumun ne anlama geldiğini aşağı yukarı bu etkinlik sırasında da bir parçası olarak gözlemliyoruz. Yani dijital uçurum dediğimiz kavram, yani dijitale erişebilen ve erişemeyenleri kapsayan bu tanım nispeten duyduğumuz bir kavramdı. Ama bu dönemde neyi fark ettik? Bu dijital uçurum zannettiğimiz kadar uzağımızda değil. Türkiye'de dahi yüz binlerce aile ne televizyon, ne internet, ne bilgisayar, ne cep telefonundan, çevrim içi olanaklardan faydalanabiliyor. Dünyada da durum farklı değil. Ama öte yandan baktığımızda işte bugün belki çok daha az üstünde durabileceğimiz kavramlardan birine, kapsayıcılığa da değineceğiz ve konuklarımız da ilham veren konuşmalarıyla bütün bu başlıkların altını doldurmaya çalışacak. 13.'sünün düzenlendiğinden bahsettim. Tabii ki bu 13 sene boyunca birbirinden farklı konuklar bu sahnede sizlerin karşısında olduğu gündemini işgal etti. Gelin isterseniz bir kısa filmle hatırlayalım bu dönem boyunca neler olmuş, neler yaşanmış. Ardından ilk konuğumuzla devam edelim. Evet kıymetli misafirler, izleyiciler, 12 yılın özeti böyleydi. 13. yılımızdaki birlikteliğimiz devam ediyor.
Dediğim gibi birbirinden kıymetli konukları ağırlayacağız. Bu Herkes Online mı başlığının teknolojinin kapsayıcılık başlığını, alt başlığını inceleyen. Dediğim gibi bu terimin altını doldurmak kolay değil ama örneklerle göstermek, bizzat bu kavramın yapı taşlarını oluşturan kişilerle bunları anlatmak sanıyorum çok daha kolay. İşte sıradaki misafirimiz tam da bu açıdan önemli ve bir anlamda da eşsiz isimlerden birisi. Kendisi Beyaz Saray'dan Carnegie Hall'a kadar birçok farklı etkinlikte ve ortamda sanatını icra eden bir enstrümanist, bir sanatçı ama onun başka bir özelliği de var bütün emsallerinin aksine. Çünkü o bizim dünyamızda böyle beden bütünlüğüne sahip kişiler için tasarlanmış enstrümanların engelliler için farklı bir anlam ifade ettiğinin farkında olarak bu engelleri aşma, o enstrümanları ve sanatı herkesi kapsar hale getirme için çabalayan, uğraşan ender insanlardan birisi. Bir örnek vermek gerekirse hani piyano dediğimiz şey iki eli, iki kolu olan insanlar düşünülerek tasarlanmış diğer bütün enstrümanlar gibi neredeyse. Ama olmadığı durumda ne olacak? Sadece bir dinleyici mi olacağız? Elbette ki hayır. İşte bunun böyle olmayacağını, üstelik olmaması durumunda dahi çok ilginç sonuçlar çıkacağını gösteren bir örnek şimdi ekranlarınızda olacak. Kendisi dediğim gibi dünyanın en önemli etkinliklerinde sahne almış. İsterseniz Adrien Arantoine'ı sahneye, daha doğrusu ekranlarınıza davet edelim. Bakalım bizler için ne hazırlamış.
Hi there, my name is Adrian and Antoine, and it is a pleasure to be able to visit you virtually at the Sabanci Foundation seminar for this year. I'm sorry I can't be there in person, but I'm so excited to be able to connect with you about the connection of disability, the arts, and technology. So whenever I think about the violin, it's not just a musical instrument that was made in the 16th century, but it's also a piece of technology. It's a tool that we use to be able to not only extend the range of the human voice, but also the range of the human soul as well. The violin has incredible range from expressing profound sadness to anger, to extreme joy. So this was not the instrument that was placed in my hands when I was young. When I was in 5th grade, our musical teacher thought that we would all start an instrument, and she thought that the recorder was the most accessible one because it was less expensive and everyone could play it. Everyone except me, of course, because I didn't have enough fingers to be able to play. I was born without my right hand, and my parents immediately started looking for different options. The first was the trumpet, because you could actually hold it with one hand, but I thought it was a little bit too loud for the house. And then I thought, well, maybe the human voice, but I didn't really have a great voice at all. So I actually ended up watching a clip on Sesame Street with a man named Itzhak Perlman who grew up with polio and had to use crutches to get up the stage. And he played the same excerpt that I started this entire presentation with, the one that starts and I was so inspired because all of a sudden, here was a man where it wasn't necessarily about his disability that defined him, but what he was able to express and do. So I told my parents that I wanted to play the violin, and it was a little bit of a challenge because obviously I could hold the instrument with my left hand, but I needed to get an adaptation to be able to hold the bow. So this is where, again, technology comes into play. So I have a cast right here. It's called the spatula, and it's essentially made of plaster, a couple pieces of Velcro. This is a piece of aircraft grade aluminum, a little piece of putty, and then the bow just sort of fits on the spatula, and I'm able to start playing. So it was a relatively simple adaptation, but I think it was important for me in particular to not necessarily do the practical thing. In many ways, people with disabilities have the same dreams and ambitions as everyone else. We just need the tools and the supports in place in order to be able to succeed. And I was very lucky to be able to have those opportunities, such that I was able to actually have a performing career, have a couple degrees in music, and continue playing and sharing music with you today. So as I continued my performing career, I thought it was also very important to think about those with disabilities that might be more challenging than even mine. Children that might actually have challenges to even hold a violin, for instance. Where's the equity, access, and inclusion for kids like that in order to express something that is profoundly foundational to our existence? So I went back to the place where I got my adaptation made and started working on various tools and technology to be able to help kids with severe disabilities play music. I started a program in Boston called the Music Inclusion Program. And this is a program that has kids who are typical, so those we would call without disabilities, and those who have disabilities ranging from the autism spectrum to vision and hearing impairment, cerebral palsy, Down syndrome, and putting them all in the same room in an after-school program to be able to engage in orchestral education.
I think the most important part of this program is not only putting people in the same room, but also finding a way to be able to iterate. This idea of repeating things over and over again, just like practicing an instrument, in order to improve our practice and to continue creating new tools of access for those who may not necessarily be able to play an instrument without an adaptation. So I think in the end, when we think about adaptations and the interface of technology, it's really not necessarily about changing the human, but allowing the person to be able to express their full selves through the interface of technology, to be able to humanize ourselves through the expression of music. So it's been an honor to be able to continue doing this work, to see through technology how we can create a sense of expression for the students that we serve. Because everyone has a story to tell. And if we can find different ways to leverage the tools that we have to be able to help those with disabilities to express their unique stories, we end up all winning at the same time. So thank you for being able to be present with me for this presentation. And I thought I would end on some music and some great tunes that I love playing for the violin. Be well, stay healthy, and all the best. Bye. Herkes Online etkinliğimiz devam ediyor. Anantuan'ı izledik. Görmüş olduğunuz gibi teknolojinin kapsayıcılığı sanattan gündelik hayatın her alanına kadar kendi yansımasını
ortaya koyabilecek şekilde aklımızın bir kenarında bulunması dileğiyle. Bu yılki açılış konuşmalarımızda ana konuşmacımız I Am The Code'un kurucusu Lady Maryam Cem olacak. Ancak öncesinde ev sahibimizi ekranlarınıza davet etmek istiyorum. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı bizlerle açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Sahneyi ona devrediyorum. Kıymetli sivil toplum temsilcileri, değerli konuşmacılar, sevgili izleyiciler, 13.sünü gerçekleştirdiğimiz filantropi seminerine hepiniz hoş geldiniz. Pandemi koşulları gereği bu kez seminerimizi dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Ancak online'da da olsa sizlerle buluşmanın heyecanı bizler için hep aynı. Çok etkileyici bir performansla başladık. Böyle zor günlerde müziğin, sanatın iyileştirici gücü yine kendini gösterdi. Sevgili Adriana hem performansı hem de ufuk açan sunumu için çok teşekkür ediyorum. 2007 yılından bu yana düzenlediğimiz filantropi seminerlerinde amacımız sivil toplum ve filantropi alanında dünyadaki yeni yaklaşımları tartışabilmek, Türkiye ile yurt dışındaki çalışmalar arasında köprüler kurabilmek. Son 2 seminerimizde teknolojinin engelli bireylerin bağımsız yaşamına katkısını konuştuk. Aslında ne kadar yerinde bir konuya el attığımızı bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Yaşadığımız Covid-19 salgını sürecinde teknoloji hayatımızın çok kritik bir parçası haline geldi. Bu dönemde toplumsal hayata katılım için teknolojiye erişimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ancak teknolojinin fırsatlar yarattığı kadar eşitsizlikleri artırdığını ve derinleştirdiğini de endişeyle gözlemliyoruz. Teknolojik araçlara erişimin kısıtlı olanlar ve özellikle engelliler bu dönemde haklarına erişmekte büyük zorluklar yaşadılar. Dünyada eğitime erişimde yaşanan sorunlar yüzünden kız çocuklarının okuldan kopma ve erken yaşta evlendirilme riskinin arttığı konuşulmaya başlandı. Ayrıca pandemiyle artan aile içi şiddet olaylarında kadınların dijital araçlara erişimi olmadığı için seslerini duyuramamaları önemli bir sorun olarak karşımıza çıktı. Tüm bu sorunlar bir yanda çözülmeyi beklerken bir yandan da salgın süreci hepimizin alışkanlıklarını değiştirdi. Salgınla gelen zorlayıcı şartlardan dolayı uzun vadede yaşanması beklenen dijital dönüşüme çok hızlı uyum sağlamak durumunda kaldık. Bu süreçte teknolojinin dönüştürücü gücünün etkisi filantropi alanında da çok yoğun olarak gözlemlendi. Sivil toplum faaliyetleri farklı yönlere evrildi, kendine yeni çıkış yolları aradı ve buldu. Yeni dönemde anlık ve acil ihtiyaçlara yönelik bağışlar, online platformlar üzerinden çok hızlı şekilde karşılanmaya başladı. Son zamanlarda çok sayıda küçük bağışların bir araya gelerek ciddi hastalıklarla mücadele edenlere veya afetzedelere desteğe dönüştüğünü de gözlemledik. Teknoloji bu anlamda biraz da uzakları yakın etti, yokları var etti. Dayanışmanın kıymetini artırdı ve kolaylaştırdı. Değerli izleyiciler, Sabancı Vakfı olarak bu dönemde teknolojinin dönüştürücü gücü üzerine eğilmenin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle filantropi seminerinin temasını sosyal değişim için teknoloji olarak belirledik. Sosyal değişim için teknoloji. Ve bugün herkes online mı diye soruyoruz. Teknolojinin tam anlamıyla bir sosyal fayda yaratabilmesi için
tüm bireylerin teknolojiye eşit şekilde erişebileceğine emin olmamız gerekiyor. Yıllardır yürüttüğümüz çalışmalardan da biliyoruz ki toplumsal hayata katılımda en fazla sorun yaşayanlar bizim de odağımızda olanlar, kadın, genç ve engelli bireylerdir. Bugün teknolojinin kırsalda yaşayan gençlere sunabileceği fırsat eşitliğine, kadına yönelik şiddetle mücadelede yarattığı çözümlere, engelli bireylerin bağımsız yaşamına katkılarına dair örnekleri dinleyeceğiz. Ana konuşmacımız, genç kızları kodlama ve teknoloji alanında destekleyen Senegal asıllı sosyal girişimci Meryem Cem. Kendi hayatında başlattığı dönüşümü ve 1 milyon kız çocuğuna ulaşma hayaliyle kurduğu I Am The Code bizlerle paylaşacak. Ayrıca dünyanın farklı coğrafyalarından çok kıymetli konuşmacılar teknolojiyle dönüşen ve güçlenen hikayelerini anlatacaklar. Her birinin hikayesi birbirinden kıymetli. Kendilerinden dinlemeyi büyük bir heyecanla bekliyorum. Konuşmacılarımıza Serdar Kuzuloğlu'na ve ekranları başında heyecanımıza ortak olan siz kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu dop dolu içeriği gerçekleştirmek üzere aylardır yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiren başta Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve onun çok kıymetli ekibine tek tek teşekkür ediyorum. Daha erişilebilir, adil bir dünya hayaliyle herkes için faydalı ve ilham dolu bir seminer olmasını diliyorum. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı'ya teşekkür ediyoruz açılış konuşmaları için, bizlerle birlikte olduğu için ve desteklerini sürdürdüğü için. Ve Herkes Online mı başlıklı 13. buluşmamıza devam ediyoruz ve ilk konuğumu ağırlayacağım. İlk konuğumu ben önce sizlere biraz anlatmaya, özetlemeye çalışayım. Hayatları, yaşamları, yaşananları özetlemek kolay değil tabii. Sıradaki misafirimiz aslen Senegal doğumlu ve yıllık 3.400-3.500 dolar arası gelire sahip bir ülkeden söz ediyoruz. Yani dar gelirlilik, fakirlik dediğimizde o tanımın içerisine giren bir ülke. Sıradaki misafirimiz de o ülkeden ve yaşadığı şartların, içine doğduğu olumsuz şartların gereği okuma yazmayı dahi 16 yaşında öğrenebilmiş biri. Ancak ardından taşındığı İngiltere'de ki hayatında kodlama ile tanışıyor. Yazılım dünyasıyla bir şeyleri parmaklarıyla hayata geçirebilmenin yeteneğini kazanıyor, büyüsüne kapılıyor ve bu kendi içinde değiştirdiği dünyayı kendisi gibi olanlar adına da değiştirmek için bunu bir harekete, bir girişime, bir inisiyatife dönüştürüyor. Ve işte bu bahsettiğimiz kapsayıcılık kavramını hayatımıza belki de en önemli varlığıyla kendi örneğinden yola çıkan bir girişimle ortaya koyuyor. Lady Meryem Cem ağırlayacağım konuğumuz. Kendisi BBC tarafından Power List'e 2 defa girmeyi başarmış bir isim. African Business Magazine tarafından en çok etki yaratan, en büyük etki yaratan 100 Afrikalı arasında gösteriliyor ve takdimimden de fark ettiğiniz gibi İngiltere'den de Lady unvanını almış bir misafirimiz ve kurucusu olduğu I Am The Code adlı inisiyatifle 1 milyon kişiye, daha doğrusu 1 milyon kadın ve kız çocuğuna kodlama dünyasıyla tanıştırıp belki de kendi ayak izlerinden çok daha ileriye gitmesini sağlamayı hedefliyor. Ve bugün bizlerle birlikte önce bizlere kendi hikayesini anlatacak, ardından sorularımla kendisiyle söyleşeceğiz. Ekranları Lady Meryem Cem'e emanet ediyorum. Buyurun.
Well, thank you so much for having me at your conference. My name is Lady Mariam Jam. I am the founder of I Am the Code. I'm really pleased to be here. I think what I would like to talk to you about today is about I Am the Code and how did I created I Am the Code, and hopefully we can go through Q&As later. So I was born in Senegal in West Africa. That's where I was born, and unfortunately I didn't go to school. I didn't have access to education. And so I really struggled as a young girl as I grew up. Had a lot of challenges growing up as a young woman, and I was neglected by my family members, and so I really struggled as a young girl. But as I grew up, and I'm now based in the United Kingdom, and as I grew up, I really wanted to find a way to get myself some skills. I wanted to have a job and have dignity, and make sure that I learn the skills of tomorrow. And I was really wanted to be part of the global, the digital evolution. So what I've done is I started learning how to code, and I started going to my local library twice a day, from in the morning and in the afternoons. I used to do a lot of cleaning jobs and work in bars and hotels because my English was very, very bad. And then once I started learning English, language was really important to me. Then I started familiarizing myself with the library, the local library. I'm based in the southeast of England, which is called Guildford. So I used to go there every day to learn coding languages. So programming computers was really interesting for me. I wanted to learn about that. But you may ask me, how did you start learning how to code when you didn't know how to read and write? That's a very good question. I started to really look into languages, Excel. So I started looking into Excel and symbols. I was very curious and very interested in learning different skills. And when you are a traumatized child, when you've been through difficulty in your life, usually you try to push yourself harder than anybody else because you just don't have a choice. And so I didn't have a choice. I wanted to be in an office. I wanted to understand who I was as a person. And so going to the local library really helped me to, gain skills. And then in that time, we didn't have Google, we didn't have Facebook, we didn't have all the social media that exist today. And then Google was just born a couple of years later. I start understanding about the power of words. I love words. Today I have a podcast. It's unbelievable that after 25 years I have a podcast. And so I start really understanding what people are saying. I didn't have a very good vocabulary then, but storytelling and writing was really interesting for me. And I wanted to also put government into accountable. I wanted to understand how come so many girls and boys across the world don't have access to education. I just wanted to understand why there's so much poverty across the world. How come we're not looking after the people the way we should look after them? And I was interested about that. Then I wrote my first blog. This was addressed to Bono and Bob Geldof. You may not know them, but I wrote an open letter to celebrities going to Africa to talk about poverty. That blog became very, very famous blog, and I got called by some newspapers and asked me, why do you think poverty is not ending? In that time, all the big celebrities were talking about Ethiopia, famine in Africa. They were talking about, the Millennium Village, the Millennium Development Goals. They were just talking so much talk, less action. And I was very angry as a young girl. I was like, I want to know why these guys always talk about poverty. What can they do about this? And then that was my angle. And then I start focusing in, okay, I don't have any diploma, but I'm going to make sure I learn how to code. And I gave myself 2 years where I learned how to code 7 coding languages in 2 years. I started with HTML, which was the basic one, and I went to CSS and JavaScript. And as I get better, I started doing data entry for companies, and I used to get paid for that. If you are following the news today, in the UK, we have over 3,000 people who have lost their job or who will lose their job this week in the United Kingdom because they were women working in the retail sector. They were doing fashion.
So those women need to be reskilled. If we want to get more women to be part of the global workforce, we need to get them reskilled. And so that led me to create I Am the Code, and I gave myself a purpose and a mission to teach 1 million women and girls to learn how to code by the year 2030. So this is a global mission. It's now backed by 37 companies across the world, and we are in a big mission to get girls and boys all across the world to teach you to learn how to code, to build our industries. And then I believe that digital evolution will happen only if we include boys and girls. Gender equality is not just for women only, but also for boys, because we are leaving young boys behind as well. So that's what I Am the Code is doing. Right now, we're in 68 countries. I've taught over 25,000 girls how to code, the age between 18 and 24 years old. We also have young girls who are age 11 years old. So I go across the world. Before COVID-19, I was traveling across the world to teach girls how to code. We created, in partnership with many companies, a computer kit where a young girl can learn how to code literally within 5 minutes. So I want to show you how I put the computer. So this is where, if you haven't seen this before, so this is called a Raspberry Pi. And so I put all of the content in here, and I teach girls across the world, how to code. It's a very interesting system. It's very quick. You don't have to be wealthy. You don't have to be poor. It's for everybody. So I Am the Code is very inclusive. So we're very focused on inclusion. And I want to rebuild inclusion, because I think COVID-19, we have just found out that, we are all the same. What happened in Turkey is going to happen in Senegal. It's the same issue we have. But what is really important is that we change the systems into our countries. So that's why we are here today, and we are moving forward with COVID 2019, and moving post COVID-19, we're going to get more girls to learn how to code. We're going to have virtual digital clubs where girls can come in and learn how to code. My mission is really to make sure I educate government, I educate the press, I educate the businesses to start investing into young women and girls. At the end of the day, no matter what happens, women and girls are the ones that will suffer the most. I'm not saying we should not include men. Of course, a society cannot be developed without our brothers and our fathers and our husbands. Of course, we need to involve them into the conversation, but we demand for our brothers, our fathers, and our cousins to get involved into gender equality, to support women and girls more, because they are not fragile women, they are very strong women, and they're the backbone of the world economy. As you can see, COVID-19 has affected so many women and so many girls. So at I Am the Code, my mission is to make sure that I need to support women and girls so they don't end up like I was as a young girl, not having an education and have to fight so hard to be where I am. So I want to thank you so much for inviting me to your conference. I wish you all the best. And I hope that we can work together, and I Am the Code can come to Turkey. My very best friend is Turkish. She's right now in Sudan. She's working with UNHCR. So I have a lot of love and respect for Turkey. Thank you so much for having me. Lady Mariam Cem, thank you for being with us today. It was an honor hosting you. As you mentioned in the beginning of your speech, it's always shocking and a little bit frustrating to see how many people are left behind or left out of this tech scene. And you are dealing with this issue as much as you can with the I Am the Code initiative. So are you planning to disseminate your efforts and activities also in Turkey in terms of education, training, and so on? I would love to. Turkey is an advanced country when it comes to innovation. Of course, we have, but I would not forget that that we also have
people who are being left behind. So, my organization, we would like to find strategic alliances and partners where we can go and really bring our methodology. I'm sure you have so many organizations in your country doing beautiful work, but we would love to partner with them, because what is really simple about our organization is that it's not for us, it's for everyone. I Am the Code is a global success. If we can get girls and boys in Turkey to learn how to code, to be part of the global evolution, I think we are all going to be satisfied. And I see I Am the Code as a movement of humanity, because we have failed people. We have failed. We need to be honest about this. And COVID-19 has demonstrated that we have failed people. People don't trust the digital world anymore. And so we need to make sure boys and girls are involved in this conversation. So I would love to come to Turkey to come in and really share my small knowledge with people out there, to see if we can all teach girls how to code, but also focus on the United Nations Sustainable Development Goals. I know your country is very, very involved in this since 2015 at the United Nations. So if there is anything we could do to work together on climate change issues, but also making sure our institutions are stronger, I'll be extremely honored to come and work with you. Let's remind our viewers that a lot of details can be reached at your site, which is at iamthecode.org, as far as I remember, right? I have seen a long list of activities, but you have a banner upside mentioning that due to COVID-19, the physical activities are now over. So I think technology is again once playing a bigger role in our daily lives, even in terms of learning technology. And my last question is about the digitalization process. As you well aware of, COVID-19 accelerated the speed of digitalization, and maybe I think we can say that we achieved our goals of 10, 15 years in a couple of months. What do you think about the social effects? I mean, we had a fast process. I think the digital divide is being felt a lot more in these days. For example, in Turkey, it is definitely an issue for education, commerce, and so on, even for the workspace. How do you see it globally? What will be the social effects of this era? Well, that's a very good question. The social effect will be immense because I've just seen it right now. I'm very blessed to work in Lebanon, in Afghanistan, and in Kenya, in Africa. I go and see slums, and I see places of misery, places that are really, really bad. And sometimes you feel that you are living in two different worlds. You think there's a planet A and planet B and planet C, but at the end of the day, there's only one planet. So sometimes, which planet am I living in here? We can all choose. But to be sincere, we really need to start thinking about people we have left behind. And COVID-19, there are two things here. To be honest, we have an opportunity now to learn from our past mistakes. Almost 20 years before, I've been saying this for nearly 25 years. My first ever blog, it's been a long time ago. When I wrote that, remember. So I'm now 46 years old. So a young girl who's going to be 46 years old, in the next 2 decades, we just need some support. So I think one of the things we need to think about is, are we willing to invest into our people now? Because the young girls living in slums, in places that are hard, they are not waiting for you and for me. In Africa, especially in Turkey, in Africa the same, we are not waiting for people to hand out technology. Before you can go and give people aid, money and food, fine. The UN can bring food into your country. But technology now, people are not waiting for you. They go on social media, they have WhatsApp and Facebook, they have all this content in their hand. As long as they have a device, they can have access to anything. So I think people need to start being really smart about that. And I think the second component is we have the opportunities, but also need to really think about how we need to be more humble and how did we leave our people behind. We have left people behind when it comes to connectivity, infrastructure, content, also access. Mobile phones are expensive. A young girl living in a slum, the last 9 months I spend, every single month I spend money
to young girls in different part of the world. I should not be doing this, you know. Their government should be taking care of them. And with COVID-19, you know, you have mobile phone, you have a network, but you don't have data. You know, so if you don't have data, you can't go to Zoom. You can't go, and people expect everyone to go on WhatsApp, on Facebook, on Zoom. First of all, it affects your mental health, but also you are not part of the conversation. The global conversation is one-sided. The girls and the boys from marginalized communities are not part. We don't want to hear from them. That's why there's a lot of misinformation. But if moving forward, our roadmap to 2021 need to be rebuilding inclusion. We really need to rebuild the inclusion. We need to seriously, and I want your audience to understand this. We have to rebuild inclusion by including people, by allowing people to come and have a seat at the table, even if you don't agree with them. But we need to also give people tools of dignity. Mobile phone is not a tool of dignity, but it does help a young woman to have an information. It does help a young boy to get, a course, to finish his course, or, take care of his family when he can build an app or a website. So I think the social impact is so huge, but we have left people behind. And what I'm advocating right now is for people to really understand we need to rebuild the inclusion. We cannot just carry on the way it is, because we made so many mistakes over the 30, 40, 50 years across the world. And it's time now for us to use COVID-19 as a way to pray and to say we're very humble. We will make a difference 2021, because the organizations that will invest in tech innovation in 2021 will be making it. But we don't want just people to make money in 2021 and make profit and leave people behind. We want them to call the young girls and the young boys from slums, from favelas, from places of misery, include them, give them scholarship, allow them to come to the offices, or even mentor them. We have a big mentoring program at I Am The Code, where global companies are spending time engaging their staff members to come and mentor our girls. 1 hour a week, that can change your life. I believe mentoring is a transaction, based on empathy, compassion, and kindness. The more we support people, the more we can evolve as a society. We can't just keep being just taking and not giving back to these people. I was a young girl. I'm now a woman. Young girls grow up. They just don't stay young girl forever. So if you want to invest now, if you invest in a 10 years old, like I said, in 2040, she'll be 20 years old. She'll be working for your company. But if you don't invest in her now, don't expect her to have a job in 2040. Yeah. It's just not going to happen. So that's what I'm calling people to do, really. Well, Miriam, honestly, I totally agree with you, and I want to speak about these issues for a long time, but we have limited of that, unfortunately. So I want to thank you for being with us today, this evening. It was very satisfying and inspiring for me to have you. Thank you for your time. Thank you for your effort. And I hope we can benefit from your work in Turkey as well. I'm sure there are millions, billions of people who need your help and guidance. So help you God. Thank you for being with us once again. Sabancı Vakfı 13. Filantropi Seminerinde Herkes Online başlığıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz devam ediyor. Bizleri izlemekte olan herkese buradan selam ve sevgilerimizi bir kere daha iletiyoruz. Açılış konuşmalarının ardından ilk oturumumuza geldi sıra. Toplumsal cinsiyet eşitliği için teknoloji başlığını taşıyor bu yeni oturumumuz, sıradaki oturumumuz. İki konuğumuzu ağırlayacağım. Hera Hüseyin ve Müjde Esin bizlerle birlikte olacak. Her ikisi de İngiltere'den bağlanacaklar yayınımıza ve sorularımı yanıtlayacaklar. Kendi alanlarındaki uzmanlıklarını bizlerle paylaşacaklar. Elbette dediğim gibi toplumsal cinsiyet eşitliği bir konu, teknoloji bir konu. Bunun ikisinin kesişiminden doğan mahrumiyet veya dışarıda bırakılanlar ayrı bir konu. Oldukça kapsamlı bir alanda bunları ele almaya çalışacağız.
Ancak toplamda 20 dakikamız var. Dolayısıyla 10'ar dakika ayırabileceğim her bir konuğumuza onların işi de en az bu kapsamaya çalıştığım konu kadar zorlu. Ben kendileriyle ilgili kısa bilgi vereyim. Öncelikle Hera Hüseyin'i ağırlayacağız. Hera Hüseyin 2018 yılında MIT Innovators Under 30 ve Forbes 30 Under 30 Social Entrepreneurs listesinde yer alan isimlerden biri. 2013 yılında kurduğu Chain ki Hintçe'de seçim anlamına geliyor. Şimdiye kadar 300 binden fazla kişiye ulaştı bu girişim, bu inisiyatif. Detaylarını kendisinden öğreneceğim. Müjde Esin de burslu olarak kazandığı yüksek lisans için gittiği yine İngiltere'de, Londra'da faaliyetlerini sürdürüyor. O da göçmen kız çocuklarını ve genç kadınların İngiltere'deki bu entegrasyon süreçlerinde destek olan Kız Kod adlı girişimin kurucusu. O da 2015 yılında kazandığı birçok başarıların yanında 2015 yılında İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yılın en iyi sosyal girişimi ödülü kazandı. Kendileri konuşmacılarımız birbirlerini tanıyorlar. Ben tanımıyorum. Dolayısıyla İlk sorum ne yaptıklarına yönelik olacak. İlk olarak Hera Hüseyin'i ekrana davet ediyorum. Can you hear me now? Yeah, I can see you. Welcome. Thank you for being with us. It's a pleasure. Thank you for hosting having me. Okay. Well, my first question will be, I think, one of the most that you are bored of. Can you explain what are you doing to me and to our audience? And then I will try to ask about your feelings about the violence against women, which you are deeply involved with as usual. So, first question, what are you doing with Chain? Thanks for that question. It's great to start from the basics. So I started Chen 7 years ago, and Chen is a volunteer-run organization, a nonprofit that uses technology to empower women and non-binary people against violence and abuse. So though I started this for my home country of Pakistan, where I grew up, actually it is now a global organization. And up to 70% of our volunteers are survivors of abuse. They've experienced domestic abuse, sexual violence, or other forms of abuse. And they are the ones who get to create these tools. So what are these tools that we create? So we either do guides, things like, how do I build and collect evidence about the fact that I'm going through domestic abuse, or how do I stay safe online? All the way through to creating some country-specific websites. We have a chapter in Italy, in Pakistan, India, and then what we've been focusing a lot more on in the last few years has been digital services. So that means, services like taking all of Chen's guides. We have so many, and they're in many languages, including hopefully Turkish very soon, and taking them and making them into smaller content that people can sign up to, so that they get this, rather than consuming 50 pages of information, they get it in small chunks in their own language. And if they are in another country, they have the choice to choose English as well. So they can have two languages at the same time, which is very helpful for learning how to describe your situation. We have also recently come up with a new web application, which is to support those who've experienced sexual violence. It puts together all the useful things that someone who's trying to recover from that experience in one place. And lastly, during COVID-19 and just seeing how difficult it was for survivors to access mental health support and therapy, we started a new service called Bloom, which shows people different courses, and they're able to enroll in them and confidentially take them, and then talk to our team about their experiences and sort of reflect on where they want to go. So here's a little bit of a taste of what Chen does. Okay, thank you. Hera, I have a lot of questions for you, but unfortunately we have about 10 minutes, so I'll try to speed it up, and I'm expecting the same from you. Thank you for your answer. And violence against women is a very complex issue. It has a lot of side effects, and there are sociological reasons behind. And in this regard, what extent do you think technology can play a role
solving this problem, and how did you deal with this in Chain? I use technology because, as a young person, when I was trying to help two of my friends get out of abusive marriages, we didn't find the information we were looking for online. And I think that a lot of people are in that situation that they turn to their phones to, search for network and support. So that's the role that technology can play, especially in countries where there might be not a lot of organizations they can go. They might not be able to do that because, people might keeping an eye on where they're going. They might not be allowed to have that mobility, might be dangerous for them to get in touch with the police. So having an online space can be really helpful. But on the other hand, because technology is a tool that can be both used to marginalize, oppress, but at the same, and also to empower, it is a responsibility of all technology creators and supporters to make sure that technology takes into account the needs and experiences of those that are more vulnerable, so that those platforms cannot be used to perpetrate abuse. An example for that is Twitter, for example. For many years, or Instagram, women have been saying that they get a lot of abuse on it, but it's only when politicians get involved that they developed, particular reporting tools which allow you to block accounts and report. So that could have been there from the beginning. Countries Chain is currently used, and what are the effects in those countries? Does it differ? I mean, every event, I think, has its own story and aftermath. What do you think about this? Chain's resources have reached about 380,000 people across the world. We focus a lot on 12 countries, so we see a lot of similarities in terms of women's access to education, jobs, also the societal attitudes towards victim blaming, telling women they can't do something or that it's their fault, really placing that burden of responsibility on them for something that is not their fault. But there are some differences. So, in my country, for instance, and in Turkey, I know that family plays a really important role in both making sure that women are safe from abuse, but also in keeping them in those unsafe situations. So, when in societies like that, we need a lot of work on building and teaching these values of supporting women's the independence of women and understanding how patriarchy works from a very early age, so that men don't grow up to have those sexist attitudes in their head. And then families are supportive spaces for both for children of all genders. Yeah. Well, we're obviously in a COVID-19 era, and it seems it's going to take a little bit more. And we have now new normals and parameters and ways of living, such as stay-at-home thing, and as well. And staying at home, showed us that home is not the sweet home for some of us. So a lot of people have to share the home with the people that they don't want to share with. So it's a very it's enhanced the domestic violence issue. What are your observations about this issue, and how did it affect you? What are you trying to do to deal with this? We've experienced almost 3 times increase in our traffic, especially during the first lockdown. So we had a lot more survivors reaching out to us. And because we've always been online, it's nothing new for us to support people online, but we did find that the kind of requests that we were getting for support were different, which is why, as a response to that, we launched Bloom, which allows people that more more direct way of supporting them. So they do these courses and they talk to us, they reflect on it, gives them those tools for resilience so that they can kind of see a time after they leave, and to get those skills to understand the impact that trauma has on you. If you've grown up in an abusive household, or if you've spent considerable time on it, you start looking at yourself differently and your mind starts adjusting, and a lot of the things that are not okay start looking like normal to you. So to get people to understand that this kind of abusive environment is, if they haven't played a role in it, it's not their fault that they're experiencing this, and secondly, how it's impacted how they are,
And that is very empowering in itself. So we focus a lot of our attention on that because, you know, like I said before, some people have the access of, you know, once they feel empowered, they will be able to leave those situations. Others don't. So irrespective of what people choose, you know, Chen's work is to give them that knowledge and empower them to make informed decisions about their future and know that they're not at fault and that there is a life for them that doesn't revolve around their trauma and that they can thrive after these experiences. Okay. Eroiswain, thank you very much for your time. It was a pleasure hosting you. Hope to see you in another event for some better news. Thank you so much. Thank you. Evet değerli misafirler, ilk konuğumuz Sera Hüseyin'di. Chain adlı kurduğu platformu, inisiyatifi bizlerle paylaştı. Kadına yönelik şiddet konusunda daha genel anlamıyla aslında belki cinsiyette de kısıtlamamak lazım. Şiddet konusundaki süreçleri bizlerle paylaştı. Bir diğer misafirimiz de yine aynı topraklardan Müjde Esin. Müjde Esin Türkiye kökenli bir girişimci ve biraz önce de bahsettiğim gibi tanıtımda İngiltere'ye yerleşen kızların ve kadınların entegrasyon süreçlerine yönelik Kız Kod adlı girişimin kurucusu. Ben kendisini şu ana kadar hep böyle gıyaben seyretme fırsatı bulmuştum. Bugün ağırlamaktan da büyük gurur duyuyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum. Burada olmak gerçekten büyük keyif. Özellikle Benim sizinle için- beraber konuşmak gerçekten çok anlamlı benim için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok gurur verici gerçekten. Tebrik de edeyim burada hazır böyle yüz yüze görmüşken sizi bütün çabalarınızdan dolayı. Şimdi Kız Kod öncelikle nedir bir ondan bahsedin. Daha sonra da şuraya bağlamanızı istiyorum. Bu bize ayrılan 10 dakikalık süre boyunca hem Türkiye'de hem İngiltere'de faaliyet gösteren bir inisiyatifsiniz. Aradaki farklar ne? Yani bu kültürel farklar, yaklaşım farkları, algılar, beklentiler, işte ne kadar iyi hazmedilebiliyor, nasıl yansıyor? Bunları da bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Elbette. Benim aslında çalışma alanım ve ilgi alanım göçmen çocukları ve göçmen olarak gelen kız çocukları ve onların ekonomiye ve eğitime katılımını sağlamak. Dolayısıyla İngiltere'de de öyle. Elbette her iki ülke arasında kültürel farklılıklar var. Ama o kadar benzer sorunlar, o kadar çok benzer sonuçlarla karşılaşıyoruz ki biz özellikle İngiltere'de. Dolayısıyla çok benzer sorunlarla beraber çalışıyoruz. Özellikle göçmen, burada benim ilk yaptığım çalışma alanım çünkü Türkiye'den gelen göçmen kız çocuklarıydı. Ve göçmen kız çocuklarıyla ilgili çalışırken de ilk dikkatimizi çeken ve ilk araştırma konusu en fazla entegrasyon problemi yaşayan Türkiye'den gelen ilk kuşaktı. Türkiye'den gelen kız çocuklarıydı ve bunun üzerine yaptığım çalışma üzerine, göçmenler üzerine çalışıyoruz şimdi. Hem Türkiye'den hem de diğer farklı bölgelerdeki, farklı ülkelerdeki kız çocuklarıyla ilgili çalışıyoruz. Dolayısıyla çok benzer sorunlar var maalesef. Özellikle kız çocuklarının okuluna devam edememesi, dil sorunu ve bunun gibi benzer çok sorun var İngiltere'de. Hı hı. Peki bunlar böyle bir ortak paydada birleşiyor mu? Çünkü sonuçta birçok farklı sosyal katmandan, sosyal statüden göçmen oluyor İngiltere. Mesela sizin dokunduklarınız arasında böyle ortak paydalar neydi en çok öne çıkan? Bizim özellikle çalışma alanımız ilk başladığımızda 2015 yılında başladım İngiltere'de ve ilk çalışma alanımız bizim Türkiye'den gelen göçmen kız çocuklarıydı. Ve okula gönderilmeyen kız çocuğu vardı burada bizim tanıştığımız kızlar içerisinde. Biri Dila. Dila inanılmaz teknolojiyle çok bir teyzesinin vasıtasıyla aslında tanıştık kendisiyle ve bizim atölye çalışmalarımızda bulundular. Ve teknolojiye olan ilgisi, yapmak istedikleri hayalleri bizi çok etkiledi ve bir mentor adadık kendisine diğer çocuklarla beraber. Ve onunla beraber çalışırken yapmak istediği projeyi anlattı bize. Annesi şeker hastası ve şeker hastalığını ölçecek bir çip geliştirmek istedi ve geliştirdi. Şu an Imperial College'da, Imperial Üniversitesi'nde okuyor ve çok gurur duyuyoruz kendisine. Çünkü bize de müthiş katkıları oluyor. Proje içerisinde özellikle göçmen kız ve çocuklarıyla ilgili çalıştığımız alanlarda hala beraber çalışıyoruz.
biz mentor adarken şu an kendisi mentorluk yapıyor. O yüzden çok gurur duyduğumuz çok gurur duyuyoruz her bir kız çocuğuyla. Gerçekten etkileyici. Bu arada sitenizden de bahsedelim. Sitenizde de birçok bilgi var. Bu konuyla ilgili Kızkod diye bir Google aramasıyla eminim ulaşabilirler. Biz bunu alt yazılarımızda da paylaşmaya çalışacağız. Peki biraz böyle kafamızda canlandırma adına rakamsal bir şeyler paylaşabilir misiniz? Mesela kaç kıza dokundunuz? Kaç kişiye etki ettiniz bu süreçte? Biz hem İngiltere'de hem Türkiye'de eş zamanlı olarak başladık. 2015 yılından beri 5500 kız çocuğuna ulaştık. Şu anda pandemi döneminde de yine online olarak eğitimlerimiz devam ediyor. Yine eğitimlerimizle beraber şu an öngörülerimiz 2020 yılın sonuna kadar 6000 kız çocuğu olacak. Dolayısıyla bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Evet, kesinlikle. Yani biraz önce verdiğiniz örnekten yola çıkarsak hani bir kız çocuğunun annesinin rahatsızlığından dolayı hayatımızda belki açtığı yeni bir sayfa ve dünyadaki diyabet hasta sayısı ve bundan muzdarip olan insan sayısını düşündüğümüzde hani bir insan bunu yapabiliyorsa 6000 insan kim bilir ölçek olarak dünyada nasıl bir fark yaratma potansiyeline sahip. Tabii çok da büyük bir sorumluluk. Kalbimizin, yüreğimizin bir kısmı hep sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi bu içinde bulunduğumuz döneme gelirsek bu pandemi özelinde yani bu küresel salgın hastalıkla birlikte belirginleşen, böyle dikkatimizi celbeden birçok şey oldu. Bunların başında da bu etkinlikte de sıkça andığımız dijital uçurum var. Yani teknoloji bize mucizevi çözümler, seçenekler sunuyor. Fakat sahip olana ya da ona ulaşabilene sizin bu konudaki gözlemleriniz nedir? Hani teknoloji bu kadar şey sunarken ulaşamayan da bu kadar fazla kişi var. Bu açık nasıl kapanacak? Sizin kendi çabanızın bunun içerisindeki rolünü nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru. Çünkü koronavirüs salgının getirdiği küresel kriz bizi dijital bir dünyaya daha da itti aslında ve davranıştaki değişikliklerin ekonomi toparlanmaya başlamasıyla beraber aslında muhtemelen çok kalıcı etkileri olacak ve biz Ağustos ayında Cambridge Üniversitesi'nde Barınma ve Planlama Araştırma Merkezi'ndeydik ve oradaki bütün araştırmacıların tek bir konuştuğumuz konu vardı. O da hepimiz aynı fırtına yaşıyoruz olsak da aynı fırtına yaşıyorsak da aynı gemide değiliz ve o kadar değiliz ki ve belki de bunun en çok tezahürlerinden biri de pandeminin etkileşim şeklimizi nasıl değiştirdiği. Ancak herkes daha dijital bir varoluşu benimsemeye hazır değil maalesef. Özellikle en az gelişmiş ülkelerde pandeminin insani ekonomik sonuçları da olacak. Özellikle eğitim alanında çok ciddi bir sorun var. Biz özellikle eğitim açığı gelişmekte olan ülkelerde de genişleyebilir ve eşitsizlikler daha fazla artacağı öngörüsünü görüyoruz ve bununla ilgili çok kapsayıcı çalışmalar yapılmalı. Özellikle biz bu dönem içerisinde Mart ayı itibariyle eğitimlerimize başladık. Online eğitimlerimize başladık ama bilgisayar eksikliği olan çok fazla kız çocuğu var. Ve hatta bizim de beraber başlayan kız çocukları ailelerini ikna ettiğimiz, özellikle Diyarbakır'da ailelerini ikna ettiğimiz kız çocukları şu an pandemi döneminde bilgisayar eksikliğinden dolayı, teknik eksikliklerinden dolayı okullarına devam edemiyorlar. Bu bizim için çok büyük bir yara ve şu an bir teknolojiye adil erişim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanyada da yine kız çocuklarına bilgisayarlar temin edilecek. Yine 81 ilden kız çocuklarına aynı seferlikle beraber yine teknik eğitimler verilecek. Bu sürdürülebilirlik bizim için çok değerli ve sürdürülebilir olması için de yine mentor desteklerimiz devam edecek yine kız çocuklarına. Ama şu anki süreç içerisinde özellikle bilgisayar eksikliğinin olması çok ciddi bir dijital uçuruma sebep oluyor maalesef. Evet. Peki son olarak bir şey sorayım. Şimdi bizim kültürümüz de hiç o açıdan fakir sayılmaz. Dilimize yerleşen birçok böyle kelime var. Kızları, kadınları hakir gören bir anlamda. Dünyanın aşağı yukarı her kültüründe de bunun emsallerini görüyoruz. Bir yandan da teknolojinin eşitleyici yanından bahsediyoruz. Demokratik yanından bahsediyoruz. Yani onu eşitsiz ya da antidemokratik kılan da yine biz insanlarız. Onu kime
hizmetine sunduğumuz, kimden esirgediğimiz de değişen bir şey. Siz şimdi tamamen kızlara yönelik teknolojik eğitimler sunan bir entegrasyon çabası içerisinde olan bir kurum olarak gözlemlerinizden yola çıkarak kızların zorlandığı herhangi bir şey var mı bu alanda? Bizim çalışma alanımız 7 ve 17 yaş arası kız çocukları. Özellikle yine genç yetişkin kadınlar da var. Ama özellikle kız çocuklarında en çok ciddi olarak yaşadığımız sorun sadece Türkiye'de değil. Yine İngiltere'de de verdiğimiz eğitimde, Amerika'da yine bir eğitim verdik. Yine aynı şekilde ön ve son testler sonucunda yaşadığımız sorun kız çocukların özellikle kelimelerde çok ciddi bir ve kodlamayı anlatan kelimelerde çok ciddi bir sorun yaşadığı. Onlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz şimdi. Bir üniversiteyle beraber akademik bir araştırma sonucunda oluşturduğumuz dijital sözlük oluşturuyoruz. Burada özellikle kızların 9 ve 12 yaş arasındaki kız çocuklarına vereceğimiz eğitimler olacak. Açıkçası dinlerken beni bile heyecanlandırıyor. İçerisinde buna dahil olmak eminim çok daha motive edici, heyecanlandırıcıdır. Çok klasik bir cevap olacak ama en iyi dileklerimle, en iyi dualarımla, niyetlerimle teşekkür ediyorum size ayırdığınız zaman için. Umarım çok daha güzel gelişmelerle yeniden sizle karşı karşıya gelme fırsatı buluruz. Sizleri selamlıyorum sevgiyle. Müjde Esin ve Hera Hüseyin'i ağırladık efendim bu ikinci oturumumuzda. Oturumlarımız devam edecek. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Sabancı Vakfı tarafından 13.sü düzenlenen filantropi seminerinde birlikteyiz. Herkes online mı başlığıyla. En azından şu an beni izleyip dinlediğinize göre sizin online olduğunuzu düşünüyorum. Ama bu herkes için de geçerli değil şüphesiz. Herkes online mı diyoruz ama burada tabii ki düşünmemiz gereken şey teknolojinin bu bağımsızlaştırıcı, herkese demokratik yaklaşan ve herkese eşitleme beklentisindeki, hedefindeki süreçleri herkese nasıl yansıyor? Biraz buna bakacağız. Bağımsız yaşam için teknoloji başlıklı bir oturumumuz var. Yine iki konuğumuzu ağırlayacağız. Ben isterseniz öncelikle ilk konuğumuzu sizlere tanıtayım. Kendisi Brezilya'dan Carlos Pereira. Kendisinin serebral palsili bir kızı var. Beyin felci olarak da geçiyor bu Türkçe'de ve doğumdan önce büyük oranda anne karnındayken beyinde oluşan bir hasarın sonrasında yarattığı, tetiklediği olaylar zinciri gibi de düşünebiliriz. Yutkunma zorluğu, konuşma zorluğu, ayakta durma, hareket etme gibi birçok beynin motor hareketlerini yöneten süreçlerinde sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla yaşam kalitesini de etkileyen bir şey. Elbette teknolojinin bununla da ilgili çözümleri var ama görünen o ki bu serebral palsi ile yaşayan insanlar arasında ki en bu konuda kafa yoran isim de Brezilyalı Carlos Pereira olmuş. Çünkü kendisi bir uygulama geliştirmiş. Livox adlı bir uygulama. Bunun zaten detaylarını şimdi kendisiyle konuşacağız. 2010 yılında hayata geçirdiği bu uygulama sayesinde bu engeli aşmak için çözümler üretmiş ve 11 ülkede kullanılıyor. Şu anda 25 farklı dilde hizmet veriyor. Birleşmiş Milletler, MIT ve Google gibi birçok önde gelen kurumdan da pek çok ödüller aldı. Hikayesini tabii ki sizlere ben anlatmayacağım. Kendisi bağlantımızın diğer ucunda. Mr. Pereira, can you hear me now? Yes, I can hear you. Oh, welcome. I'm so glad to host you today. Thank you for being with us, sharing your time with us. So welcome once again. I tried to summarize what Livox is, but I want to hear it from you at first. What is Livox? How did it all start, and what does it do? Perfect. First and foremost, I would like to thank you. I hope I'm pronouncing your name correctly. And also the Sabanci Foundation for inviting me to speak here. So, 13 years ago, my daughter Clara was born, and due to a medical mistake during my wife's labor, she has cerebral palsy. So at that time, I knew that she had a brain damage. I didn't know how bad it would be.
but I knew that she had a brain damage. But at that time, when she was born, I decided to do whatever I could to help my daughter. And we did many different things. And one of the things was to create a software named Livox. And actually, Livox is not just one thing. Actually, Livox is three things. The first thing that Livox is an alternative communication software. And one thing that is very important is that a couple of years ago, I was in an event, an international event, and I saw that educational solutions in the United States, 80% of the teachers, they think that technology can help in education, but at the same time, in the United States, 70% of all educational products are never being used. They buy it, but they don't use it. And I asked, okay, how can we solve that? And they said, you solve that by engaging all the actors. And that's what we decided to do with Livox. And that's why Livox is not just one thing, it's three things. First is the alternative communication software that enables people with disabilities to communicate up to 20 times faster. So it works for people with cerebral palsy, autism, Down syndrome, any disease and disabilities that prevent people from speaking. And you can actually talk to the person with disability. Livox understands and help them to answer. So my daughter's name, for example, is Clara. So I can say something, Clara, Livox starts listening. Are you hungry? Livox understands this, and then it shows yes or no, so she can say, yes, I'm hungry. And then I can say, Clara, what do you want to eat? Livox understands that and then shows options for food, so she can say, I would like to eat something for breakfast, for example. And also you have many different algorithms for touch, for visual, for cognitive issues. For example, people with motor disabilities like my daughter, they don't touch on a touch screen device like we do. They touch like this, they drag their fingers, they do involuntary touches, and Livox corrects that imperfect touch automatically. If a person with disability touches it, Livox analyzes how many fingers are touching, for how long, if the person is dragging their fingers or not, and then it corrects the imperfect touch. But when we first created Livox, Livox was born to be an alternative communication device. But many people started to create amazing content in Livox. And we wanted to improve discovery. And that's why we created Livox Store. Livox Store is an amazing repository with hundreds of different contents for people with disabilities that goes from alternative communication to musical instrument, books, science lessons, math lessons, you name it. And anyone can create high quality content for people with disabilities in minutes. So this helps a lot, especially in schools. If you have a child, for example, with Down syndrome in a school, you can go to Livox Store and download content that is friendly for people with Down syndrome. And the third component of Livox is my Livox portal. We work a lot with governments and institutions, and usually they buy Livox and they deliver to schools. And they want to make sure that people are really using Livox and that they are improving. We evaluate every user in Livox in 5 different categories, and the educational managers can see if they are really using Livox and in what categories they are improving. So for example, if you have a person with a student that just started using Livox, and the overall score of that student is 60%, you can drill down and see that cognition is only 20%. So the teacher may decide to work a little bit more on cognition on that student to improve the overall score. In this way, we have a lot of accountability. So everyone is working together, the families, the teachers, and the educational managers, as well as the person with disability. Everyone is working together with the same goal. And so basically, this is what Livox is. You emphasized its relatively low cost and ease of use while describing Livox. What else do you think is important for developing technologies that are accessible for everyone? That's a very good question. Actually, as a father of a girl that has cerebral palsy, I know that things for people with disabilities can be very expensive. For example, devices for alternative communication can cost, like, if you can use it with your eyes, for example, it can cost like $10,000, $5,000. A wheelchair is very expensive as well. And we didn't want Livox to be expensive.
So that's why we decided to go with Android tablets that are extremely affordable. And also Livox is very affordable when compared with our competitors. For example, a device that you can use with your eyes costs like $10,000, like I mentioned. And Livox has this technology as well that we made it work on a $100 tablet. So compared to other devices, Livox is extremely affordable, especially because we think that communication is the most basic human need. And that we want to help as many persons as possible to have access to communication. Yeah. And also we have to remind our viewers that the application is available both on Android and iOS platforms, and it's available on your site. They can reach it by searching Livox, right? Exactly. Just one correction. Our website is www.livox.com.br. And as of right now, it's available on Android tablets and Chromebooks. We are preparing a version for iOS coming soon. Okay. Thank you for correcting me. I thought the opposite way. Well, you've used the technology while finding a solution that to an issue that you directly affects your life. From this experience, what do you want to say about technology's role in solving real life problems? Because we are using and seeing technology in almost everywhere we look, but I think the real life issues are under the curtain and in the shadows generally. What do you think about this? That's a very good question. And actually, technologies are a very powerful tool to improve lives in many ways. But one thing that is very important is to understand, we're talking about people with disabilities here, right? So we need to understand the needs of people with disabilities. If you understand the needs of people with disabilities, you can make amazing algorithms. For example, when I first created Livox, I started to see that it takes a long time for a person with disability to either initiate a conversation or to answer a question. I was reading an interview of Stephen Hawking when he was alive, and he said that he was very lonely because people are not willing to wait until he could answer. When we see him on TV, it seems fast for a person with disability to talk, but it's not. It takes a long time. So that's why we created in Livox two features. It's called Livox Recommendations. So Livox shows things based on time, in context of time and location. And the second thing is the natural conversation that you can talk to the person with disability. In 2015, we've been invited by Google to showcase this in their annual event in San Francisco. And Google liked it so much that they gave us a $500,000 grant to improve this technology. So this makes me very proud that the technology that we are doing is attracting so much attention everywhere. Yeah. I remember quotes from two writers that I like the most. They are both sci-fi writers. One is Arthur C. Clarke, writer of many popular novels like 2001: Space Odyssey and so on. He says any good technology is undistinguished from magic. It was something like this. I mean, you cannot understand whether it's true or magic. And another infamous sci-fi writer, William Gibson, says technology is already here, the future is already here, but it's unevenly distributed. I want to talk about the accessibility issue, not in terms of using it, but having it. When we are talking about this magical technological solutions, we see that the device ownership, the annual income, the family status, and so on affects very much in using it and benefiting from it. So they're already widespread in Western countries, but the Eastern countries lack almost all of them. By considering this, where are you planning to disseminate Livox? For example, do you have a plan to exist with a partnership in Turkey? Absolutely. And actually, Livox is, as of right now, in 10 countries. Livox is already compatible with Turkish. There are a few things that we need to do to make the interface available in Turkish, but it's already compatible in Turkish. So if you say something like,
Emre, what do you want to eat in Turkish? Livox is able to understand that and show foods, in, Turkish foods, for example. And also many other different features of Livox are already available in Turkish. So we would love to partner with either the government or foundations in Turkey that can help us to take Livox to this population as well. Okay. Mr. Pereira, thank you for being with us. Thank you for your effort, for everyone that benefited from you. I thank on behalf of them, and keep up the good work. Hope to see you again in the future with some better news and enhancements. Thank you. Thank you so much. Evet, Sayın Pereira'ya teşekkür ediyoruz. Livox sizin de aklınızın bir kenarında bulunsun. İnternetten arayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Türkçe desteği olduğunu da sizlere hatırlatmış olayım. Ve şimdi geçelim ikinci konumuza. İkinci konumuz bu filantropi dediğimiz kavramla ne kastettiğimizin esasında çok güzel bir örneği. Filantropinin insan sevgisi, insana yönelik iyilik peşinde bir çaba olduğunu söyledik. Tabii bunun içerisinde bir şey yapmanızın şart olmadığı konular da var şüphesiz. Yani hiç yapmasanız kimsenin sizden hesabını sormayacağı, niye bunu yapmadın demeyeceği şeylerin de birazcık kapsama kümesinde. Şimdi bilmiyorum hatırlayan olur mu ama 2001 yılında yılın annesi Türkan Sabancı seçilmişti. Türkan Sabancı görme engellilerin ışık annesi unvanıyla bu ödülün sahibi olmuştu. Bu seçime layık görülmüştü. Bunun sebeplerinden biri de Türkan Sabancı'nın bir görme engelliler ilköğretim okulu'nun kurucusu olması da şüphesiz yaptığı birçok katkıların yanı sıra. Şimdi ekranlarımıza davet edeceğim misafirimiz de yolu bu kurumdan geçen bir isim. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Microsoft Türkiye'de çalışmış ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Microsoft'un merkezi Seattle'da bu görevi yürütme sürecinde şimdi ve bizler de şimdi onun hikayesini dinleyeceğiz. Bağlanıp Seattle'a geçiyoruz, yani efendim Brezilya'dan karşımızda Hasan Özdemir var. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi görmek çok güzel. Sağ olun bize vakit ayırdığınız için, zaman ayırdığınız için ve bütün çabalarınız için. Şimdi öncelikle ben sizi tanıtmaya çalıştım sizi ekrana davet etmeden önce, ama biz sizden de dinlemek isterim. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirip Amerika'ya geçmişsiniz. Böyle bir cümle ve bir nefese sığan hayatın içerisinde bizlerle paylaşmak istediğiniz neler var? Hemen söyleyeyim. Şimdi şuradan başlayalım. Kilyos Veysel Vardal Görme Engellilerden okulunda okudum. Türkan Sabancı'da bilgisayar teknisyeni oldum, biliyor musunuz? Benim ilk girişimciliğim, ilk profesyonel hayatım Türkan Sabancı'da başlar. Daha sonra açıkçası ben bilgisayarla lisede tanıştım. Bütün hayatım değişti. Lisede programlamayı öğrendim ve birçok program geliştirdim. Kendi girişimimi yaptım, özel şirketimi kurdum. Üniversitede deliler gibi yazılım geliştirmeye devam ettim. Binlerce kullanıcım oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim. Biraz uzun oldu, 8 yılda. Çünkü benim gönlümde yatan aslan tabii ki yazılımdı. Hep yazılım geliştirdim. Okulu bir şekilde bitirdikten sonra bütün modern programa dillerini tekrar baştan aşağı öğrenip daha sonra da sağ olsunlar YGA'nın kurucu başkanı Sinan Yaman beni aldı, kolumdan tuttu. Microsoft'un o seneki Türkiye'deki genel müdürüyle tanıştırdı. Bende bir ışık gördüler. Sağ olsunlar elimden tuttular ve dediler yıllarca geldiğin yer büyük bir uçurum ama gideceğin yer çok daha büyük bir uçurum dediler. Ve ben bu son yani 2009'dan 2019'a kadar olan hayatımın hepsini Microsoft Türkiye'de geçirdim. Orada tabii birçok projeye imza attık. Ben yanıyordum çünkü erişilebilir, kapsayıcı projeler yapabilmek adına. Oradakiler de benim heyecanıma ortak oldular ve el birliğiyle Microsoft Türkiye erişilebilirlik ekibini kurduk 2014-2015 civarında ve o geriye kalan 4-5 yılda ise çok net bir vizyon belirledik.
Yani bizlerin, engellilerin eğitim, sosyal ve çalışma hayatlarını teknolojinin gücüyle dönüşmek için kutlu bir yola çıktık. Ondan sonra yaptığımız çalışmalar tabii çok güzel sonuçlar verdi. Mesela bir tanesinden bahsedeyim. Kütüphanem adlı bir uygulamamız var ki bu uygulama 40 bin tane kitabı görme engellilerin okuyacağı hale getiriyor. Bu projeyle ilgili tabii ki kendi okulum ve Boğaziçi Üniversitesi'nin bünyesinde kurulan Görme Engelli Teknoloji Merkezi kurumundan yararlandık. O kurum şu an Türkiye'deki en büyük elektronik kitap arşivine sahip aynı zamanda. Evet. Bu çalışmaları yaparken Türkiye'ye tabii Satya Nadella şu anki CEO'muz geliyor. İşte şu anki EVP'miz olan Judson Althoff geliyor. Her geldiğinde ben bu eğitim alanında, sosyal alanda çalışma hayatlarının dönüştürülmesi anlamında yaptığımız engelsiz çalışmaları, erişilebilirlik, kapsayıcılık, evrensel dizayn çalışmalarımızdan bahsediyorum, sunum yapıyorum. Dediler ki Hasan, biz Türkiye'de sadece bir takım teknik destekler veriyoruz, satışlar yapıyoruz, pazarlama yapıyoruz, promosyonlar, sponsorluklar yapıyoruz. Ama asıl bizim ürün geliştirdiğimiz yer ve asıl Ar-Ge yaptığımız yer tabii ki Amerika. Hadi gidiyoruz dediler. Benim koluma girdiler. Beni Amerika'ya, buraya Seattle'a uçurdular. Şu an ben Seattle'da Redmond ilindeyim arkadaşlar. Burada 1,5 yıldan beridir buradayım. Buradaki rolüm de gerçekten çok hoş. Engelsiz teknolojilerden, erişilebilirlikten sorumlu teknik program yöneticisi ve yazılım mühendisi olarak burada rol almaktayım. Ve bizim bir organizasyonumuz var burada. Tabii Microsoft'un çok organizasyonu var ama ben özellikle Commercial Software Engineering denen ticari yazılımlar geliştirdiğimiz bir ekiple çalışıyorum. Yüzlerce, dünyanın belki ilk 500'ü olan şirketlerle el ele kol kola çalışıyoruz. Ben de o çalışanlardan biriyim. Benim asıl görevim, ben bir erişilebilirlik köprüsüyüm. Yani ürünlerimizin erişilebilir olması için müşterilerimizle ürün geliştiren ekiplerimiz arasında tam bir köprüyüm. Böylece sigorta gibi görüyorlar beni. Evet. Yaptığımız her ürünün erişilebilir olması adına. Hasan Böyle bir Bey, özetlemek teşekkür istedim. ediyorum paylaşımlarınız için. Şimdi ben sizin bahsettiğiniz konularla nerelerde kesişiyorum diye düşündüm de bilerek böyle sesli bir şeyler dinlemeye daha yatkın hissediyorum kendimi. Özellikle bazı ortamlarda çok daha tercih edilebilir oluyor. Öte yandan neden bir şeyler yazmak için hala klavyeye bu kadar bağımlı olduğumuzu düşünüyorum ve sesli komutla yazdırmayı vesaire kullanıyorum. Ama bir yandan da düşününce bütün bu teknolojiler, bütün bu imkanlar esasında sizin bahsettiğiniz bu erişilebilirlik sınırlarını aşmak için geliştirilmiş şeylerin gündelik hayatımıza yansıması. Şimdi bu kapsayıcılık, erişilebilirlik gibi başlıklarda teknolojinin oynadığı rol hakkında neler paylaşmak istersiniz bizimle? Şimdi güzel soru. Bu arada gönlümden geçtiğince anlatacağım. Bazı yerler subjektif olabilir, bazı yerler objektif. Bence herkes kendinden bir şeyler alabilecek bir konuşmalar. Kişiler, kurumlar, sizler. Bu arada Serdar Beyciğim, ben şimdi sizlere fikirlerimi tek tek hem okuyayım hem anlatayım. Notlarım da var çünkü burada elimde. Şimdi teknolojinin bir kere bağımsız yaşamımızda, özgürleşmemizde, engellerin ortadan kalkmasında etkisi gerçekten harika. Yadsınamaz, mükemmel bir etkisi var. Yani bu 2 kere 2 4. Ama öbür taraftan teknoloji erişilebilir tasarlanmadığında, kapsayıcı tasarlanmadığında bizim için tam bir hayal kırıklığı oluyor açıkçası Serdar Bey. Mesela katılımcı süreçlerle geliştirilmediğinde, mesela ben isterim ki bir teknoloji geliştirirken teknoloji geliştiren girişimciler, firmalar, kişiler, kurumlar bir koluna Hasan Özdemir'i alsın, bir koluna Serdar Kızıloğlu'nu alsın. Yani böylece teknolojiyi herkes için geliştirelim. Bütün kesimlerden herkesin katılımıyla teknoloji geliştirilsin. O kadar güzel oluyor ki o zaman. Ve bir konu daha var. Tamam, teknolojiyi beraberce oturduk, geliştirdik diyelim. Mesela işte odak gruplarımız oluştu.
efendim birlikte çalıştık. Ortaya fahiş bir fiyat çıktı. O zaman bu sefer ulaşılabilirliğini kısıtlamış oluyoruz teknolojinin. Yani teknoloji affordable, satın alınabilir bir şey olması lazım. Özellikle engelsiz teknolojiler kesinlikle ekonomik durumdan bağımsız olarak satın alınabilir olması lazım. Neden biliyor musunuz? Serdar Bey, siz gözünüzü satın mı aldınız? Hayır. Hayır. Biz sizin bu teknolojilerle aslında sizin gözünüzle gördüğünüz şeyleri, mesela özellikle görme engellerle ilgili konuşayım mesela. Aslında biz sizin gözünüzle bedava bir şekilde gördüğünüz şeyleri yapmaya çalışmıyor muyuz? Doğru. Bu durumda sizin zaten bedava olarak gördüğünüz şeyi biz niye para ödüyoruz? Mesela diye bir felsefe yapabiliriz burada mesela. Doğru. Doğru. Bir de düşünsenize bu kitlesel faydası var bu tarz ürünlerin. Bu sefer bu da eksik kalıyor. Çünkü ulaşamıyoruz o ürünlere. Ulaşamayınca da mesela düşünsenize mesela kitap okuyacak, eğitimini alacak, sosyalleşecek, arkadaş edinecek. İşte bu yüzden ben bütün engelsiz projeler, içinde bulunduğum bütün engelsiz projeleri ücretsiz olarak topluma dağıtılması taraftarı olduğum için ben de belki yıllar önce girişimciydim, ücretli satıyordum teknolojiyi. O zaman da ben de öğrenciydim. Benim de buna ihtiyacım vardı. Ama şu an ben üretilen her engelsiz teknolojinin mümkünse ücretsiz ya da maliyetini çıkaracak kadar ya da belki fair play çerçevesinde ticaret yapılacak kadar ücretlendirilmesini tavsiye ediyorum, uygun buluyorum açıkçası. Bu benim subjektif kendi görüşüm. Evet, çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak şunu sorayım, kendi öykünüzden bahsederken hem Türkiye'de hem Amerika'daki çalışmalarınızı özetlediniz. Dolayısıyla her iki ülke hakkında da fikir sahibisiniz. Şimdi tabii ki Türkiye'deki çalışmalarınız da çok kıymetli, ancak orada yaptığınız şeylerin ulaştığı kitle, bunun büyüteç etkisi çok daha büyük. Bizi dünyanın artık neresinden izliyorsa, teknoloji geliştiricilerin ya da bu konuda çözüm sunma arayışında olanların dikkat etmesi, değerlendirmesi, göz önünde bulundurması gereken neleri tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsinler? Ne demek yani kapsayıcı teknoloji geliştirmek, erişilebilir teknoloji geliştirmek? Sanıyorum en doğru kişi sizsiniz bunu soracak. Şimdi zaman da azaldı. O kadar çok şey söyleyesim var ki. Keşke azıcık daha bir şeyler söyleyebilsem çok mutlu olacağım. Çünkü söylemek istediğim çok önemli şeyler var. Buyurun. Ayrımcılık ve uçurum artıyor. Yani mesela burada bizim yaşadığımız şey bu. Yani sürekli teknoloji kapsayıcı ve erişilebilir hale gelmezse ne demek? Yani Hasan ve Serdar, Utku, Ayşegül, Deniz, bu arkadaşlar bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlar Sabancı Vakfı'nda. Bir ürüne aynı ölçüde, eşit derecede erişemiyorsa sıkıntı var. Yani biz her ürüne Utku ne kadar yararlanabiliyorsa benim de aynı yararlamam lazım. Serdar ne kadar yararlanıyorsa Ayşegül'ün de o kadar yararlanması gerekiyor. Bu çok önemli bir durum. Ve bu da evrensel tasarımla mümkün. Ben özellikle bu konuşmamda buna dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca mesela teknolojiyi hem pozitif hem negatif yönüyle almakta istiyoruz aynı zamanda. Çünkü bazı konular var mesela çok basit bir şekilde çözülecek. İlla bir teknoloji bekleniyor o problemin çözülmesiyle ilgili. Hayır. Burada kritik olan şey şu. Tam anlamıyla bağımsızlığa ulaşabilmek için yani hem insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor hem de fiziksel olarak etrafı yani hem fiziksel hem de teknolojik olarak erişilebilir hale gelebilmemiz için burada herkese bir sürü rol düşüyor. Toplumca bilinçli insanlar olmamız gerekiyor. Engelsiz teknoloji, yani inanın engelsiz teknoloji üretmekten daha önemli. O teknoloji doğru kullanması gereken yine bizleriz. Bazen bambaşka problemi teknolojiyi kullanmadan bile çözebilecekken çözemiyoruz. Mesela ben kısaca şunu söyleyeceğim. Kaç dakikamız kaldı Serdar Bey? Aslında bitti. Tamam. Ben şunu söyleyeyim gideyim. Ben Türkiye'ye döndüğümde bu sene maalesef öyle bir şeyle karşılaştım ki arkadaşlar bunu söylemeden geçemeyeceğim. Notere girdim ve imza karşılığı bir sözleşme yapmak istedik. Beni yanımda götürdüğüm şahitleri ve
orada götürdüğüm alt katı hepimizi birden resmen kapı dışarı edip kovdular. Senin Hasan dediler, buraya gelemezsin, okuma yazman yok. Biz seninle aynı cümleleri kullanmıyoruz, aynı şeyleri konuşmuyoruz. Başka dünyanın insanlarıyız resmen dediler bana. Düşünebiliyor musunuz? Bunu bana Hasan Özdemir'e söylüyorlar. Korkunç bir şey bu. Özellikle yani bu sorun hem teknolojiyle hem de teknolojiden bağımsız olarak çözülebilecek bir sorundu. Bizlerin bu tarz şeylerle karşılaşmaması için özellikle bu filantropinin mesela en büyük faydası bu. Ben bunu buradan duyurmak istiyorum. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımı, kişileri, kurumları, herkesi problemlerin gerek bilinçle gerekse teknolojiyle çözülmesi için herkesi işin ucundan tutmalarını, bir yerinden tutmalarını rica ediyorum. Bu kadar Serdar Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Sayın Hasan Özdemir. Bütün çabalarınızdan dolayı, bize ayırdığınız vakitten dolayı umarım ileride başka bir vesileyle daha zamandan yana şanslı olduğumuz bir oturumda bütün detayları sizlerden dinleme fırsatı bulurum. Kişisel olarak çok ilgimi çeken, siz anlattıkça da daha iştahlandıran bir konu oldu. Sağ olun. %50'sini anlatabildim sadece. Artık arkası yarın diyelim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Çabalarınızın takipçisiyiz. Sağ olun bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Erişilebilirlik için, kapsayıcılık için, evrensel tasarım için el ele diyorum buradan. Herkese el sallıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de elinizin bir ucundan tutuyoruz burada hep birlikte. Adını andığınız arkadaşlarımız da sizlere selamlarını iletiyorlar. Burada karşındalar. O da üstümde kalmasın diyeyim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet efendim, şimdi geçiyoruz son oturumumuza. Son oturumumuzda şimdiye kadarki bütün konuşmacıların kulaklarını çınlattığı şu gençlere, çocuklarımıza kulak vereceğiz. Birazcık da onların gözünden, kulağından, ağzından dinleyeceğiz süreçleri. Bekleyin. Değerli izleyiciler, 13. Sabancı Vakfı Filantropi Semineri devam ediyor ve geldik son oturumumuza. Biraz önceki anonsumda da bahsettiğim gibi şimdi birazcık bu gizli özne gibi her cümlemizin içerisine, her oturumumuza sirayet eden arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Yani gençlere bütün bu süreçlerin içerisinde kimi zaman oyuncu, kimi zaman ne diyelim erişme hevesindeki kişilere. 3 konuğum olacak bu oturumumuzda. Eda Elif Güneş, Enis Getmez ve Selin Alara örnek olacak. Ekranımızda da görüyorum onları. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Sizleri burada ağırlamak isterdik şüphesiz. Fakat içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı bu durum dolayısıyla teşekkür ediyoruz bizlere ayırdığınız zaman için. Şimdi ben sizleri tanıtacağım fakat dilerseniz bunu siz yapın. Ben uzatabilirim, önümde uzun notlar var. Dolayısıyla Elif Eda, seninle başlayalım. Bir kısaca bize kendini tanıtır mısın? Tabii. Ben Elif Eda Güneş, 19 yaşındayım. Yazılımla uğraşıyorum, bir firmada çalışıyorum şu an. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi'nde girişimcilik bölümü okuyorum. Onun dışında sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vererek birçok proje gerçekleştirmeye çalışıyorum kendi çapımda. Mesela bir tanesini paylaşmak ister misin? Kelebek Etkisi'ni paylaşmak isterim. Evet, Kelebek Etkisi adındaki projemle köy okullarını gönüllü olarak geziyorum. Sadece köy okulları değil bu arada. Gidebildiğim onkoloji servislerine de gidiyorum. Çocuk onkoloji servislerine. Oradaki çocuklara bilim ve teknoloji sevgisini aşılamayı hedefliyorum. Bunun için uğraşıyorum. Ne yazık ki şu an pandemiden dolayı gidemiyorum çocukların iyiliği için ama Evet. böyle. Kısaca tanıttım. Çok teşekkür ederim. Detaylarına gireceğiz. Selin Alara, seni dinleyelim. Buyur. Merhaba, ben Selin, 14 yaşındayım. Irmak Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Robot yapmayı çok seviyorum, kodlama yapıyorum, maker'ım ve işte seyahat etmeyi, hayvanları da çok seviyorum. Enis, rekabet çıtası yükseliyor. Seni dinleyelim. Sen neler yapıyorsun? Merhaba, ben Enis Getmez, 21 yaşındayım. Ben de girişimciyim. 18 yaşımda ilk girişimimi kurdum. 20 yaşımda da ilk şirketimi kurdum. Şimdi 3-4 firmayla beraber çalışıyoruz. Yapay zeka, yazılım ve robotik alanında çalışmalar yürütüyoruz.
Genel olarak bu şekilde. Evet. Pekala, şimdi detaylara girelim. Şimdi Elif Eda. Bu arada Elif Eda mı demeliyim, Elif mi demeliyim, Eda mı? Hangisi? Güneş. Soyadımı kullanıyorum. Çok seviyorum. Öyle mi? Pekala. Evet. Şimdi oldukça zor şartlarda bu dünyaya adım atmışsın. Birçok kişinin belki kendi hayatında, kariyerinde kendisi için büyük engel görüp çok başka yollarda ilerleyeceği bir süreçte sen bambaşka bir yolu tercih edip başarıyla ilerlemişsin. Bu süreci birazcık bize özetleyip teknolojinin buradaki rolünü ve bunun kime nasıl örnek oluşturabileceğini paylaşır mısın bizimle? Tabii. Ben küçük bir köyde doğdum ve liseye kadar orada büyüdüm. Orada okula devam ettim. Biz ilkokulu birleştirilmiş sınıfta okuduk. Yani birler, ikiler ve üçüncü sınıflar tamamen aynı sınıftaydık. Bir tane hocamız vardı, öğretmenimiz. Bütün görevleri o yapıyordu. Yani öğretmenimizdi, hadememizdi, işte müdürümüzdü, her şeyi o yapıyordu. Ben bulunduğum ortamlar çok memnun değildim. Köydeki kadınlar haklarını savunamıyordu. Ben bunu görüyordum, çok üzülüyordum. Sürekli hayal kuruyordum. İşte ben yıldızları izlemeyi çok severim. Özellikle böyle yükseklere, çatılara çıkıp oradan oraya atlayarak izlemeyi. Böyle sürekli yıldızları izleyerek hayaller kuruyordum. Bir gün şey fark ettim. Ya ben hayal kuruyorum, evet, çok güzel. Yani muhteşem hayaller ama gerçekleşmiyor. Bunları bir şekilde hedefe dönüştürerek gerçekleştirmem gerektiğini düşündüm. Bunun için de işte ortaokulda elimden geldiğince çalıştım ki Kayseri'de bir liseye yerleşebileyim diye. Ben Yozgat'ta bir köydeydim. Benim bu mücadelemin Bu temelinde... arada şu detayı da paylaşalım. Bu Yozgat'taki köy yani internetin de olmadığı bir köy bildiğim Evet, kadarıyla, yani değil mi? internet erişimimiz yok. Su falan yok dersem gerçekten şaşırmayın. Hala yıl olmuş 2021. Yani öyle bir köydü. Ben de dediğim gibi hayallerimi hedeflerime dönüştürdüm ve küçüklükten gelen mücadeleci ruhum diyebilirim. Dedim ki kendime, yani sen bu hayata gelmişsin, hayatı yaşıyorsun, bir şekilde ilerliyorsun. Senin bir amacın olmalı. Yani her insanın bence bir amacı uğruna geliyor dünyaya. Senin amacın da, ben öğretmeyi çok severim. Hatta 8-9 yaşlarımda köydeki kadınlara, birkaçına işte isteyenlere okuma yazma öğretmiştim. Öğrendikten hemen sonra. Benim amacım da bu olduğunu düşündüm. Birçok şey denedim. Ben kitlelere ulaşmalıyım, insanlara yardım etmeliyim. Benim gibi büyüyen, hatta benden daha kötü şartlarda olan insanların elinden tutmalıyım diye düşündüm. Ve bu şekilde ilerledim. Dediğim gibi ilk önce köyümdeki kadınlara okuma yazma öğreterek başladım. Çünkü her kadın kendi hakkını savunabilmeli diye düşünüyorum. Ne yazık ki küçük köylerde çok fazla şiddete maruz kalıyorlar ama haklarını bilmedikleri için savunamıyorlar. Yani gidip işte polise gitseler yine kocasını haklı bulacaklarını düşündüğü için yani hiçbir şey olmuyor. Hayatları boyunca bu döngüde ilerliyorlar. İlk olarak bunu yaptım. Daha sonra birçok şey denedim. Tiyatroda bulundum. İşte kitlelere ulaşmak için belki dedim tiyatroyla ulaşabilirim istediğim kitlelere. Sporla ilgilendim. Futbol oynadım. Dedim belki ulaşabilirim. Bilmiyorum, bir şeyler yapabilirim. Sonra Kayseri'ye geldiğimde bir ekiple tanıştım. Anka Space'le. Orada yazılımla karşılaştım ve dedim. Evet, yani teknoloji ilerliyor. İnsanlara bu şekilde ulaşabilirim. İnsanlara yardımcı olabilirim ve insanlar bunu kullanarak hayatlarını kurtarabilirler ve başka insanlara dokunabilirler. Yani bu yüzden kelebek etkisi diyorum zaten. Küçük bir olay kocaman olsun diye. Ve bu şekilde yola çıktım aslında. Dediğim gibi amacım benim gibi büyüyen ya da benden daha kötü durumda olan insanlara yardım etmekti. Çocuklara özellikle. Çünkü ben düşünüyorum. Bir ülkeyi, toplumu, dünyayı değiştirmek istiyorsak önce çocuklardan başlamalıyız. Çünkü en kolay eğitilebilen kişiler, bireyler çocuklardır diye düşünüyorum. Bu şekilde ilerledim. Peki. Çok konuştum. Yok, çok teşekkürler. Gayet ilgiyle dinliyorum ama süremiz o kadar azaldı ki dayanamayıp bir soru daha soracağım. Şimdi sendeki heyecanı, tutkuyu anlatırken, kimdir bunu kaçıncı defa anlatıyorsun bilmiyorum ama anlatırken dahi ben buradan alabiliyorum ekranın diğer ucundan. Bunu karşı tarafa geçirebildin mi? Yani karşında bu heyecanı yaratabildin mi? Yoksa insanları ikna etmek, yaşıtlarını ikna etmek zorunda kaldın mı?
Şöyle bazı noktalarda yaşıtlarımı ikna etmek zorunda kalıyorum birazcık yani çünkü yaşımdaki insanlar biraz olgunluğa oturmuş hani artık kendi çizgisinde ilerlemeyi isteyen insanlar oluyor ama çocuklarda böyle bir şey yok. Çocuklar o heyecanı aktardığınızda direkt alıyorlar ve onlar da heyecanlı bir şekilde ben de olacağım, ben de istiyorum falan yapıyorlar böyle. Şeyler de var mesela benim çok mutlu olduğum bir olay. Onkoloji servisinde bir hastayla tanışmıştım. Onunla birlikte sürekli zaman geçiriyordum. İşte çocuktu. Sürekli sodyum alması gerekiyordu. Ben de sürekli tuz yesin diye gidiyordum yanına. O hasta böyle işte ben bir süre gidemedim. Pandemi döneminde gidemedim. O kadar içine işlemişim ki 5 ay sonra beni arayıp böyle ne zaman geleceksin ben senden bir şeyler dinlemek istiyorum diye aradı. Ya, o kadar mutlu oldum ki 5 ay beni unutmamış. Ağlayasım geliyor hep öyle anlatırken. Ya gerçekten önemli şeyler bunlar. Bunları bu yaşta yaşayabiliyor olman da çok önemli. Çünkü önünde umarım pırıl pırıl güzel uzun bir hayat var. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Ben de etrafımdaki herkese bu tavsiyeyi haddim olmayarak vermeye çalışıyorum. Yani ne arzuluyorsanız, ne ümit ediyorsunuz, neye inanıyorsanız mümkün olduğunca çabuk başlayın. Çünkü ileride başlanan her şeyde insan geride bıraktığı günlerin derdine, tasasına düşüyor. Neden daha önce başlamadım, neden gençliğimi daha iyi değerlendirmedim diye bu konuda gerçekten birbirinden değerli pırıl pırıl 3 konuk olarak karşımdasınız. Çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgiler için. Başarılarının devamını dilerim. Bu birçok kişi için çok anlam ifade ediyor. Senin örneğe dönmek istiyorum. Yani robot yapmaktan hoşlanıyorum kelimesini bir hanımefendiden duymayalı epey bir zaman oldu sanıyorum. Böyle hafızamda sadece bir arkadaşım canlandı. Bunun altını birazcık açar mısın? Robot yapmaktan hoşlanmak ne demek? Ne yapıyorsun ve ne hedefliyorsun? Tabii. Toplamda 5 tane robotum var. Bunlar IC4U, IC42, BB4All, Haşmet, The Robot, Haşmet Android ve Dio. IC4U görme engelliler için yaptığım bir robot köpek. BB4All ise okulda öğretmenlere, idareye ve öğrencilere yardım edebilecek bir robot. Ayrıca zorbalığı engellemeye de çalışıyor. Öbür robotlarımı da eğlence için yaptım. Hayvanları özellikle çok seviyorum ve 8 yaşındayken köpeğim Porsche'ni kaybettim. Ve yurt dışına yaptığımız bir seyahatte görme engelli kişiyle rehber köpeğini gördüm. Ve düşündüm ki eğer bu görme engelli kişi köpeğini kaybederse hem dostunu hem de tekrar gözlerini kaybeder diye düşünüp IC4'yu yapmaya karar verdim. Peki tepkiler nasıl oldu? Beğenildi. Hani beğenenler de oldu, beğenmeyenler de oldu. Senin problemin değil, niye yaptın diyenler de oldu. Ama mesela ben insanlara yardım etmeyi çok seviyorum ve insanlar o yüzden. Hı hı. Peki şimdi bugünün teknolojik araçları ilgililere, bir şeyler yapmak isteyenlere birçok imkan sunuyor. Bunun giderek maliyeti düşüyor, adım atmak kolaylaşıyor, programlamak kolaylaşıyor. Hani bugün senin yaptım dediğin şeyleri bundan belki bir 10 sene önce yapmak milyonlarca dolara mal olacaktı. Bugün işte birkaç yüz dolarlık devrelerle, işte aksamlarla bir araya getirilebilecek şeylerden söz ediyoruz. Bunun yeterince farkında mı yaşıtların, emsallerin? Bunu nasıl daha yaygınlaştırabiliriz? Böyle bir dünyanın mümkün olduğunu, yapılabileceklerin limitlerini nasıl anlatabiliriz? Bunun için ne yapmayı düşünüyorsun? Benim yaşımdaki çocuklarda çok fazla ilgi olduğunu görmüyorum ama olanlar da var. Neden sence? Mesela bu kadar teknolojiyle iç içeler neden ilgi duymuyorlar? Bilmedikleri için mi yoksa ilgilerini mi çekmiyor? Bilmedikleri için de olabilir. Bazıları da hazır olmayı seviyor ama bence çok fazla teknolojinin kötüye kullanıldığını görüyorum. Ve yani bence çocuklar teknolojiye girerse o zaman teknoloji daha çok iyiye kullanılmaya başlar ve bunu yaparken cinsiyet de önemli değil. Herhangi bir cinsiyetten çocuklar ilgi duyarsa ve başlarsa teknoloji hem iyiye kullanılmış olur. Benim İngilizce öğretmenim derslerimizi daha eğlenceli yapabilmek için teknoloji kullanıyordu, oyunlar yapıyordu bize ve bence bu şekilde eğitim vermeye devam ederlerse veya bu şekilde eğitim kullanmayı tercih ederlerse daha çok ilgi olur. Umarız öyle olur. Çok teşekkür ediyorum ve son olarak Enis Getmez'e dönüyorum. Enis, biz seni
Kuyu Köpek ekibinden de tanıyoruz. Sanıyorum herkesin hafızasında tazeliğini koruyordur ama senin de kısaca bir hatırlatmanı isteyeceğim. Öte yandan geçen seneki Sabancı Vakfı Filantropi Seminerinde de bir görme engellilere yönelik geliştirdiğin akıllı bastonla seni burada ağırlama imkanı bulmuştuk. Bütün bu çalışmalar çerçevesinde kendi hikayeni biraz anlatır mısın? Nasıl başladın, neler yapıyorsun? Tabii ki. Ben aslında çok küçük yaşta yazılımla tanıştım. Ondan dolayı biraz şanslıyım. Peki dur bir şey soracağım. Hep merak ettiğim konulardır bu cümleyi duyduğumda. Tanıştım diyorsun. Tanıştın mı, tanıştırdılar mı? Tanıştım. Aslında bir hikayesi var. Ondan da bahsedebilirim. Lütfen. Şöyle, ben yaklaşık 9 yaşımdayken bir kaza geçirdim. Bir bisiklet bana çarptı ve dizim kırıldı. Bundan dolayı da 1. sınıfı bırakmak zorunda kaldım. Bu süreçte de zorla babamı ikna ederek eve bir bilgisayar aldırdım. O zaman tabii teknolojisi de çok iyi bir bilgisayar değildi ama benim işimi görüyordu. Burada aslında oyunlar oynayarak bir yerden sonra bu oyunlarla ilgili neler yapabilirim? Daha sonra forumlara girmeye başladım. Forumlarda gezmeye başladım. Bu şekilde aslında bir yazılım öğrenme hevesi oluştu üzerimde. Bu şekilde de yazılımı öğrendim. Daha sonra lise yıllarıma geldiğimde ise kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim düşünmeye çalıştım. Çünkü ben Tekirdağ'dan İstanbul'a geldim ve İstanbul'a geldiğimde Tekirdağ'da daha önce hiç yaşadığım yerde bu tarz şeylere rastlamamıştım. Burada da her hafta İstanbul'un belirli bir kısmında etkinlikler düzenleniyordu. Bu etkinliklere katılarak yazılım hakkında kendimi geliştirmeye başladım ve bu şekilde de belirli bir mesafe kat ettim. Daha sonra etrafımdaki arkadaşlarımla beraber bu işlerle ilgilenen arkadaşlarımı toplayıp nasıl daha iyi şeyler yapabiliriz, neler yapabiliriz bunlar hakkında tartışmaya başladık. Daha sonrasında bu yazılımdan sonra yapay zeka ile tanışma kısmım oldu. Yine lisede bir yarışmaya katılmıştım ve bu yarışmada bir jürinin beni yarışmada gösterdiğim performansı beğenmesi sebebiyle staj teklifi verdi ve burada aslında tamamen açık kaynaklı yazılımlar ve yapay zeka hakkında çalışmaya başladım. Ve ilk tecrübem böyle oldu. Daha sonrasında ben bu alanda kendime lise yıllarında bilgisayar bilimlerine de çok fazla ilgim vardı. Bu alanda kendimi daha da fazla geliştirmek istedim. Ve sürekli yarışmalara katılarak, farklı projeler gerçekleştirerek bu adımları yavaş yavaş geçmeye başladım. Daha sonrasında yine lise yıllarımda bir robotik takımı kurduk arkadaşlarımla ve dünyanın en büyük liseler arası robotik yarışmasına katıldık. Ve yarışmadan bir hafta önce bu aslında hepimizin bildiği kuyu köpek olayının haberini aldık sosyal medyadan ve ne yapabiliriz'i tartışmaya başladık. Yine aynı yarışmada farklı bir robotik takımıyla bir araya gelerek bir gün içerisinde bir robotik kol tasarladık ve 50 metre derinlikteki mahsur kalan köpeği kurtarmaya çalıştık ve bu şekilde aslında teknolojiyi başarılı bir şekilde kullandığımızı düşünüyorum. Yine takımda bulunduğum süreçte de buna benzer birçok farklı proje gerçekleştirdik. Genel olarak bu şekilde. Evet. Enis senin ortak bir noktamız varmış. Ben de tam ilkokul 1'de ayağımı kırdım. 3 ay yatmak zorunda kaldım. O zamanlar kişisel bilgisayar yoktu babamdan isteyebileceğim. 70'li yıllardan söz ediyorum. Kitap istedim bol bol. Kitaplar beni buraya getirdi. Bilgisayarlar da seni oraya getirmiş. Umarım daha da iyi noktalarda görürüz. Peki çok kısa olarak sana şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok örneğe rastlıyoruz. İşte sen bunlardan birisin. Kendi başına hayallerini gerçekleştirme, teknolojiye hükmetme ve bir şeyler ortaya koyma adına. Ve pek çokları bunun için bir üniversite eğitiminden geçiyorlar. Fakat üniversite eğitimi de bugünün bu geniş dünyasındaki perspektife tam olarak karşılık vermiyor kimilerine göre. Senin eğitimle ilgili düşüncelerin nedir? Yani üniversite eğitiminden ne bekliyorsun? Sana senin gibilere neler vermeli ve yaşıtlarına ne tavsiyede bulunursun? Açıkçası üniversite eğitimi şu şekilde, ben üniversite okumadım. Liseden sonra bıraktım, kendi işlerimi kurdum ve o şekilde ilerledim. Ama etrafımda çok fazla arkadaşım üniversite okuyor ve ben de bir üniversitenin robotik takımına dahilim. Ondan dolayı sürekli üniversiteye git gel yaptığım için oralar hakkında bir bilgim var. Benim gözlemlediğim kadarıyla üniversitelerde belirli atölyeler var. Fakat öğrenciler bu atölyelere gelip pratik yapamıyorlar. Çünkü atölyelerin kapısı genelde kilitli oluyor. Ben eğer bir üniversite okumak isteseydim gidip sürekli bir pratik yapmak isterdim. Çünkü
Ben eğitim hayatım boyunca da matematiği, fiziği aslında pek sevmemiştim. Fakat ne zaman bir yapay zeka işine girdim ve bir görüntüden uzaklığı hesaplamaya çalıştım, o zaman denklemlerle karşılaştım. İşte diferansiyel fark denklemini öğrenmek zorunda kaldım veya işte görüntü işlemeye girdim, matrisleri öğrenmek zorunda kaldım. Bu sefer aslında eğitim hayatımda öğrendiğim şeyleri tekrar baştan öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü öğrendiğim hiçbir şeyi nerede kullanacağımı bilmiyordum. Bana hiçbir şekilde de bunu şurada kullanabilirsin diye öğretmediler. Ama ben kendim ne zaman bu işlere başladım, o zaman pratikte yapmaya başladım ve o zaman aklımın bir kısmında yer edinmeye başladı bu işler. Genel olarak ben üniversiteden de açıkçası bol bol pratik yapmayı beklerim ve bana bu imkanı sağlamalarını beklerim. Ve aynı zamanda bir proje yaparken veya üniversitenin bana verdiği bir görevi yaparken üniversitenin gerçekten bu konuda bilgili akademisyenlerine istediğim zaman gidip bana verdikleri konuyla ilgili veya benim yapmak istediğim konuyla ilgili danışıp bilgi almak isterim. Ve onlardan olabildiğince destek beklerim. Ama etrafımda dediğim gibi gözlemlediğim kadarıyla bunlar pek mümkün olmuyor. Ama aslında olması çok kolay şeyler. Tamamen biraz zaman ayırmak gerekiyor. Genel olarak bu şekilde. Evet, teşekkür ediyorum. Ahmet Arif şair bir dizisini, şiirini şöyle bitiyor. Bir ümidim seninle anlıyor musun diyor. Çalış iş ile, tırnak ile, diş ile. Ümidimiz sizde. Sizler geleceği kuruyorsunuz. İçinde yaşayacak olan sizlersiniz. Bütün ümidimiz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Enis Getmez, Selin Alar Örnek ve Elif Eda Güneş. Sağ olun. Başarılarınızın takipçisi olacağız. Yüreğimiz, dualarımız, kalbimiz sizlerle. Çok sağ olun bizimle birlikte olduğunuz için. Evet değerli izleyiciler, 13.sünü düzenlediğimiz Sabancı Vakfı Filantropi Semineri burada böylelikle sona eriyor. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir kayıtlara geçmesi açısından tekrar edelim. Bu etkinliği 2020 yılında koronavirüs sebepli COVID-19 hastalığının pençesinde bir anlamda gerçekleştirdik. İlk online etkinliğimiz oldu. Sloganımız herkes online mıydı? Amacımız herkesin online olması, çevrim içi olması, teknolojinin nimetlerinden faydalanması ve bunun herkes için geçerli, kapsayıcı ve erişilebilir olması. Sabancı Vakfı'nın bu konudaki çalışmalarını takip etmek için sabancıvakfı.org adresindeki sitesinden detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bizlere ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sene daha dolu bir etkinlikte yeniden birlikte olabilmek üzere. Hoşça kalın.